Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kozalaktan kapı süsü yapacağız. Ben başladım bile şu anda. Önceden topladığım kozalakları gördünüz. Ben küçük bir kasanın içerisinde biriktirdim. Büyüklü küçüklü gözüme hoş gelen bütün kozalakları topladım diyebilirim. Hatta bende bu kasadan dolusu bir tane daha vardı diyebilirim. Gerçekten insan toplamaya başlayınca o da güzelmiş, bu da güzelmiş deyip bütün hepsini toplamaya kalkıyor. Şimdi bunları önce ben makasla da yapabilirsiniz ama bahçe makası daha sert ve daha keskin olduğu için daha rahat kesiyor. Bahçe makasıyla üstlerinden keserek çiçek haline getirebilirsiniz birazcık. Çünkü çok sivri kaldığı zaman çok uzun oluyor. Zaten yuvarlak silindir bir şeyin etrafına yapıştıracağımız için bunu biraz daha kısaltıp uçlarından alırsanız daha güzel oluyor görüntüsü. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben mavi tonlarını tercih ettim. Kozalaklarınızı kestikten sonra uçlarını muhakkak ince bir fırçayla içlerini temizleyin. Çünkü içerisine boyarken fırçamızı soktuğumuz için bu fırça da o kozalağın böyle kırıntıları kaldığı için fırçaya yapışıyor ve fırçayı da boyaya soktuğunuz için aynı zamanda boyanız da kirleniyor. O yüzden muhakkak bir fırçayla içlerini temizleyip kozalakların ondan sonra boyamaya başlarsanız sizin için daha iyi olur. Hem de boyanız kirlenmemiş olur diyebilirim yani. Kenarlarını, arkalarını da mümkün mertebe boyarsınız. Çünkü yuvarlak bir silindirin etrafına yapıştıracağımız için her yeri gözükecek kozalakların. Yapıştıracağımız silindiri ben yapı marketlerden aldım. Ama bildiğim kadarıyla bu hediyelik eşya, doğum günü hediyeleri, doğum günü eşyaları, süslemeleri satan birçok yerde de bunlardan var. Ben etrafına şerit şeklinde 7-8 santim genişliğinde uzun hasırlardan kestim. O hasır bezleri de ben Eminönü'nden almıştım. Onları kesip üzerine sararak o beyaz görüntünün kalmaması için sarma amacımda. Bu çalışmayı yaparken eldiven giyebilirsiniz istiyorsanız. Ama akrilik boya olduğu için yıkanınca zaten hemen çıkıyor. Rahat çalışamıyorsanız siz de benim gibi eldivenle isterseniz eldiven de kullanmadan çalışabilirsiniz. Ama muhakkak çalıştığınız yere bir daha kullanmayacağınız bir poşet ya da bir bez ya da bir kağıt serin. Çünkü kozalakları boyarken gerçekten gördüğünüz gibi zemin çok boya oluyor. Önce arkalarının altlarını boyuyorum ben. Görünen yerlerini. Sonra çevirip yüzlerini boyuyorum. Gördüğünüz gibi içinden evet sürekli böyle bir kırıntılar çıkıyor. Temizlemiş olmama rağmen. Evet, ortalarını ben altın yaldız kullandım. Altın yaldızla parlattım. Gümüş de kullanabilirsiniz, bakır da kullanabilirsiniz ortalarına. Renk seçimi tamamen size ait. Kozalaklarınız 2-3 ebatta olursa daha iyi olur. Çünkü yuvarlak bir zemin üzerine yapıştıracağımız için bunu hep aynı boyutta olduğu zaman birbirleriyle aynı hizada oluyorlar ve hani birbirlerine geçiş sağlamıyorlar. Ufaklı büyüklü olursa daha güzel yerleşim sağlanıyor. Aralara ekleyebilirsiniz. Evet. Hasır parçamızı sarmaya başlıyoruz.
Ben şeffaf yapıştırıcı kullandım. İsterseniz silikon yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ya da daha kuvvetli yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Tamamen elinizdeki malzemeye bağlı. Yapıştırma amacıyla olabilecek her şeyi kullanabilirsiniz. Evet, parçamız kozalaklara takılıyor. İşte bu kadar. Etrafını sadece temiz bir görüntü olması amacıyla. Çünkü beyaz alttan zemin gözükeceği için hasırla kapladım. Daha güzel bir görüntü oldu. Evet. Kozalakları da silikonla yapıştırıyorum. Daha iyi yapıştı şeffaf yapıştırıcıdan. Zaten birbirlerinin içlerine geçtikleri için inanın birçoğunu yapıştırmasanız bile kendi kendine duracak vaziyetteler. Ne kadar güzel oldu. Gerçekten ben bile yaptığım zaman bazen bir şeyleri çok beğenebiliyorum. Siz de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Doğadan dönüşüm yapabileceğiniz bir şey. Hazır bile alıp bulabileceğiniz çok kolay malzemelerle tamamen kendi üreteceğiniz çok güzel süs. İsterseniz kendi kapınıza asabilirsiniz. İsterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Benim böyle altın bir zincirim vardı, yaldızlı. Onu üzerine dolaştıracağım. Yaldız, çünkü biliyorsunuz ortalarına altın yaldız yaptım. İsterseniz siz gümüş yapıp gümüş yaldızlı bir şey de sarabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış bir şey. Ben tamamladığını düşünerek böyle bir zincir sardım. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Bağlamak için muhakkak bir ip yapın. Ben zincirle de denedim ama iple olsa daha hasır bir iple yaparsanız hem daha şık duruyor hem daha güzel duruyor. Evet, çalışmamızın sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.